Bugün yaşayan her 100 erkekten yaklaşık 8'inin izini bile bilmeden aynı ataya uzanan bir soy ağacı var. O ata bir zamanlar bozkırda aç, susuz ve çaresiz kalan bir çocuktu. Ama büyüdüğünde tarih onu Cengiz Han adıyla yazdı. Onun orduları okyanusları görmeden dalgalar gibi kıtalar boyunca ilerledi. Kurduğu imparatorluk, insanlık tarihinin gördüğü en geniş kara imparatorluğuydu. Yasaları, posta sistemi, savaş taktikleri hepsi çağının çok ötesindeydi. Peki nasıl oldu da bir çocuğun hayatta kalma mücadelesi dünyayı sarsan bir imparatorluğa dönüştü? Bu belgeselde Temuçin'in bebekliğinden ölümüne, ihanetten intikama, aşktan acımasız kararlara uzanan yolculuğunu izleyeceksiniz. Ve sonunda kendinize şu soruyu soracaksınız. Cengiz Han bir deha mıydı, yoksa tarihin en tehlikeli fırtınası mı? 12. yüzyılın sonlarına doğru Moğol bozkırlarının sert rüzgarları arasında bir çocuk dünyaya geldi. Adı Temuçin kondu. Rivayete göre doğduğunda elinde pıhtılaşmış bir kan parçası vardı. Bu, o dönemin inancına göre ileride büyük savaşlara karışacak bir liderin işaretiydi. Bozkır'da hayat başlı başına bir sınavdı. Açlık, soğuk, kabile çatışmaları ve her an değişen ittifaklar. Temuçin daha çocuk yaşta, güçsüz olanın yok olduğu bir dünyada nefes almayı öğrenmek zorundaydı. Babası Yesügey, kabilesinin önde gelen bir lideriydi ve oğluna erken yaşta savaşçı olmanın kurallarını öğretmeye başladı. Ama Temuçin'in hayatını asıl değiştiren babasının kılıcı değil, onun ani ölümü olacaktı. Temuçin henüz küçük bir çocukken babası Yesügey zehirlenerek öldürüldü. Babasının ölümünden sonra kabile içindeki dengeler bir anda değişti. Aile bir anda yük olarak görüldü ve kabile tarafından dışlanıp kaderine terk edildi. Annesi Hüelün çocuklarını hayatta tutmak için bozkırda tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Yedikleri çoğu zaman yabani otlar, kemik iliği, kurutulmuş deri parçalarıydı. Temuçin daha çocuk yaşta açlığın gerçek yüzünü gördü. Bu yıllar ona bir şeyi çok erken öğretti. Güçlü değilsen kimse seni hatırlamaz ve kimse seni korumaz. İşte Cengiz Han'ın acımasızlığı da bir anlamda bu çaresizlikten filizlenmeye başladı. Temuçin'in gençliği sadece açlıkla değil, esaretle de sınandı. Ailesiyle birlikte yaşarken rakip kabileler tarafından yakalandı ve köle gibi tutuldu. Ellerine boynuna kadar uzanan ağır bir tahta kelepçe takıldı. Kaçmaması için gece gündüz göz altında tutuluyordu. Fakat o, kaderini kabul etmeye niyetli değildi. Bir gece korumaların dikkatsizliğinden faydalanarak nehre doğru koştu. Suyun buz gibi karanlığında ağır kelepçeyle saklandı. Bu cesur kaçış onun karakterini özetliyordu. Ya özgür olacaktı ya da bozkırın soğuğunda ölecekti. O gece ölmedi. O gece tarihin en büyük fatihlerinden biri hayatta kalmayı başardı. Genç Temuçin'in hayatında önemli bir figür daha vardı, Börte. Sadece eşi değil, aynı zamanda onun en büyük duygusal bağlarından biriydi. Fakat bir gece Merkit kabilesi baskın düzenledi ve Börte'yi kaçırdı. Temuçin için bu sadece bir aile dramı değildi. Onuruna vurulan ağır bir darbeydi. Börte'yi kurtarmak için eski düşmanlarıyla bile ittifak kurdu. Cemühe gibi eski dostları ve diğer kabile liderleriyle bir araya geldi. Ortak amaç Börte'yi geri almak ve Merkitlere ders vermekti.
Yapılan baskın başarılı oldu. Börte kurtarıldı. Bu olay Temuçin'in hayatında bir dönüm noktasıydı. Hem ailesini korumak için neleri göze alabileceğini gösterdi, hem de kabileleri birleştirme fikrinin ne kadar güçlü bir silah olduğunu ona kanıtladı. Moğol bozkırlarında yıllardır süren bir kaos vardı. Her kabile diğerine güvenmiyor. İttifaklar bir gecede kurulup bir gecede bozuluyordu. Temuçin bu dağınıklığın içinde farklı bir şey yapmaya karar verdi. İnsanları sadece kan bağına göre değil, sadakat ve yeteneğe göre yanına aldı. Aşağı sınıftan bir köle bile sadık ve yetenekliyse yükselip komutan olabiliyordu. Bu o dönemin kabile yapısında devrim niteliğindeydi. Temuçin'i takip edenlerin sayısı her geçen yıl arttı. Eski dostu ve rakibi Cemühe ile arası açıldı. İki eski yoldaş artık aynı bozkırın iki farklı geleceğini temsil ediyordu. Büyük bir savaşta Temuçin, Cemühe'yi yenilgiye uğratmayı başardı. Bu zafer, Moğol kabilelerini tek bir sancağın altında toplamasının önünü açtı. 1206 yılında Onon Nehri kıyısında büyük bir kurultay toplandı. Kabile liderleri uzun tartışmaların ardından Temuçin'i bütün Moğolların büyük kağanı ilan etti. O günden sonra Temuçin yeni bir adla anılacaktı. Cengiz Han, okyanus gibi engin hükümdar. Bu sadece bir isim değildi. Bozkır'ın dağınık savaşçıları artık kıtaları titretecek bir imparatorluğun ordusuna dönüşüyordu. Cengiz Han hemen ardından ordusunu yeniden düzenledi. Onluk, yüzlük, binlik birlikler kurdu. Disiplin, hız ve acımasızlık Moğol ordusunun temel kuralları haline geldi. Artık hedef sadece Bozkır'ı birleştirmek değil, dünyayı değiştirmekti. Cengiz Han'ın gözünü diktiği ilk büyük hedef, Kuzey Çin'deki Jin hanedanlığı oldu. Moğol ordusu, sayı olarak her zaman üstün değildi ama hızları, taktikleri ve korku salan disiplinleriyle dengeleri alt üst ediyorlardı. Moğollar, kaleleri direkt zorlamak yerine kuşatma makineleri, casuslar ve yerel halktan topladıkları bilgiyle hareket ettiler. Şehirler bir bir düşerken Cengiz Han sadece toprak kazanmıyordu. Aynı zamanda yeni teknolojiler, zanaatkarlar ve bilgileri de imparatorluğuna katıyordu. Ele geçirdiği mühendisleri bir sonraki savaşta kendi ordusu için çalıştırıyordu. Böylece her zafer bir sonraki zaferin zeminini daha da güçlendiriyordu. Cengiz Han, doğuda kazandığı başarıların ardından bu kez yüzünü batıya, yani Orta Asya'ya çevirdi. Ticaret, onun için sadece zenginlik değil, aynı zamanda diplomasi aracıdır. Harzemşahlar devletine tüccarlar gönderdi, barışçıl ilişkiler kurmak istedi. Ancak Harzemşah yönetimi bu elçileri ve tüccarları casuslukla suçlayarak katletti. Bu olay Cengiz Han için açık bir savaş ilanıydı. Elçiyi öldüren barışı öldürür düşüncesiyle harekete geçti. Moğol ordusu Harzemşah topraklarına yıldırım gibi indi. Şehirler yakıldı, ordular dağıtıldı, hükümdarlar kaçmak zorunda kaldı. Bu seferler, tarihte Cengiz Han'ın en sert ve en tartışmalı dönemlerinden biri olarak anılacaktı. Kimilerine göre bu, ihanetin bedeliydi. Kimilerine göre ise insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri. Cengiz Han, sadece bir savaş makinesi değildi. Aynı zamanda, dev bir coğrafyayı ayakta tutmak için yasalar ve sistemler kurmayı da başardı. Yasa adı verilen kurallar bütünü, ordudan sivile kadar herkes için bağlayıcıydı. Hırsızlık, yalan, ihanet ve disiplinsizlik ağır şekilde cezalandırılıyordu.
Dini özgürlükler tanındı. Tek bir din dayatmak yerine farklı inançlara alan bırakıldı. İmparatorluğun dört bir yanına uzanan posta istasyonları kuruldu. Atlı ulaklar günler sürecek haberleri saatler içinde ulaştırabiliyordu. Bu sistem hem ticareti hem de istihbaratı güçlendirdi. Moğol İmparatorluğu sadece savaşla büyümüyordu. Aynı zamanda bilgi ve düzenle de ayakta duruyordu. Yıllar ilerledikçe Cengiz Han'ın imparatorluğu büyüdü. Ama onun bedeninde aynı güç kalmadı. Son yıllarında batıda yeni seferler planlıyor, sınırları daha da genişletmek istiyordu. Ancak bir sefer sırasında hastalandığı ya da atından düşerek ağır yaralandığı rivayet edilir. Ölüm nedeni tarihçiler için hala tam olarak net değildir. Bildiğimiz tek şey 1227 yılında Cengiz Han'ın öldüğüdür. En az onun kadar gizemli olan bir başka şey ise mezarının nerede olduğu sorusudur. Rivayete göre onu gömen askerler mezarın yerini kimse bilmesin diye öldürüldü. Daha sonra o askerleri öldürenler de öldürüldü. Böylece Cengiz Han'ın mezarı Bozkır'ın sonsuz sırlarından biri haline geldi. Cengiz Han'ın ölümünden sonra imparatorluk dört oğlu arasında paylaştırıldı. Ancak kurduğu sistem onlarca yıl boyunca Asya ve Avrupa'nın dengelerini belirlemeye devam etti. Ticaret yolları güvence altına alındı. Çin'den Avrupa'ya uzanan bilgi, mal ve kültür akışı hızlandı. Aynı zamanda fethedilen şehirlerin yaşadığı yıkımlar ve katliamlar tarihte silinmeyen izler bıraktı. Bugün genetik araştırmalar milyonlarca erkeğin soyunun Moğol hanedanına uzandığını gösteriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cengiz Han, çaresizliğin içinden doğan bir deha mıydı? Yoksa insanlığın en büyük kabuslarından biri mi? Daha fazla bilgiye ulaşmak için hala ücretsizken kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.